Kitap Felsefeye hoş geldiniz. Bugün modern dünyamızın adeta temel direklerinden biri olan İnsan Hakları Beyannamesi'nin pek bilinmeyen, hatta saklı kalmış köken hikayesini birlikte aralayacağız. Genellikle bildiğimizi sandığımız bu hikayenin aslında çok daha farklı ve şaşırtıcı bir başlangıcı var. Bu ve bunun gibi derinlikli analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Bu tarihsel dedektiflik oyununda pusulamız, hukuk profesörü Georg Jelinek'in 100 yılı aşkın bir süre önce yazdığı bu çığır açan eser olacak. Jelinek, adeta yerleşik kanıların üzerine giden ve bizi bambaşka bir patikaya sokan usta bir iz sürücü. Pekala, o zaman hadi konunun tam kalbine inelim ve o meşhur soruyu soralım. Hepimizin diline pelesenk olan bu insan hakları kavramı felsefi ve hukuki olarak tam olarak nereden çıktı? Göreceksiniz, cevap sandığımızdan çok daha dolambaçlı ve heyecan verici. İşe en yaygın kabul gören ama aslında temelden yanlış olan teoriyle başlayalım isterseniz. Tarihin en popüler anlatılarından birinin nasıl büyük bir yanılgı üzerine inşa edildiğini adım adım göreceğiz. Yani hepimize okullarda öğretilen o klasik hikaye neydi? 1789'daki o görkemli Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinin doğrudan doğruya büyük düşünür Rousseau'nun fikirlerinden filizlendiğiydi. Bu neredeyse sorgulanmayan, kanıksanmış bir bilgi gibi durur, değil mi? Ama işte Jelinek tam bu noktada sahneye çıkıyor ve adeta durun bir dakika diyor. Bu alıntı, o popüler anlatının aslında pek de sağlam bir zemine oturmadığına dair ilk ve en net ipucumuz. Jelinek'e göre Rousseau'nun teorileriyle bildirge arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak pek de mümkün değil. Tamam, Rousseau'yu bir kenara koyduk diyelim. O zaman akla gelen bir sonraki güçlü aday kim olabilir? Tabii ki ondan sadece 13 yıl önce ilan edilmiş o meşhur Amerikan belgesi. Acaba Fransız devrimciler ilham için gözlerini Atlantik'in ötesine mi çevirmişlerdi? Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu ikinci teoriyi de bizzat Fransız devriminin en önemli figürlerinden biri Lafayette'in kendi sözleri çürütüyor. Jelinek'in de dikkat çektiği gibi Lafayette bile o Amerikan belgesini bireysel hakların sıralandığı bir liste olarak görmüyordu. O belge daha çok bir ulusun kendi kaderini belirleme hakkıyla ilgiliydi. Tek tek bireylerin devlete karşı olan haklarıyla değil. İşte şimdi hikayemizde bir dönüm noktasına geldik. Şu ana kadar yaygın mitleri bir bir yıktık. Şimdi ise Jelinek'in gün yüzüne çıkardığı asıl kaynağı keşfetme zamanı. Ve işte gizemin cevabı geliyor. Jelinek'in ortaya koyduğu o büyük gerçek şu: Fransızların asıl ilham aldığı şey o meşhur federal bağımsızlık bildirgesi değil, Virginia gibi, Pensilvanya gibi Amerikan eyaletlerinin kendi anayasalarından bile önce yazdıkları o hak bildirgeleriydi. Şu zaman çizelgesine baktığımızda her şey o kadar netleşiyor ki. Bakın, Virginia kendi hak bildirisini Fransızlarınkinden tam 13 yıl önce kabul etmiş. Bu kronoloji fikrin hangi yönde aktığını bize şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Fikirler önce okyanusun ötesindeki eyaletlerde yaşarmış. Peki durun, hikaye burada bitmiyor. Asıl merak uyandıran soru şu: İyi de Amerikalıları bu yepyeni hak anlayışına iten şey neydi? Şimdi araştırmayı biraz daha derinleştiriyoruz ve fikrin kökenine, hiç beklenmedik bir yere, dini düşüncenin kalbine doğru iniyoruz. Yani aradaki o devasa farkı görebiliyor musunuz? Geleneksel İngiliz anlayışına göre haklar, devletin ya da kralın bir lütfuydu, size bahşedilen bir ayrıcalıktı. O devrimci Amerikan anlayışına göre ise haklar, siz insan olduğunuz için zaten sizde olan, devletin bile sizden alamayacağı doğuştan gelen özelliklerinizdi. Bu, felsefi anlamda gerçek bir devrimdi. Jelinek, bu felsefi devrimin kökenini Püritenlerin toplumsal sözleşme dediği o temel fikre dayandırıyor. Bu anlayışa göre bizler, devleti bize haklar versin diye değil, zaten sahip olduğumuz hakları korusun diye bir araya gelip kurarız. Ve işte bu fikir, kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiriyor. Dini toplulukların kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerden doğan bu soyut düşünce bir anda siyasi bir gerçeğe dönüşüyor. Devlet artık hakların kaynağı değil, yalnızca onların bir koruyucusu, bir bekçisi konumunda. Bu da Amerikan demokrasisinin temelini atan o siyasi modele ilham veriyor. Ve şimdi bu gizli tarihin bizi getirdiği en derin felsefi sonuca, en can alıcı noktaya geliyoruz. Bu bizim devletle olan ilişkimizi temelden tanımlayan o büyük ayrım. Jelinek'in önümüze koyduğu bu iki karşıt felsefe,
bugün bile siyaset felsefesinin tam merkezinde duruyor. Birinci teori diyor ki, devlet her şeyin üzerindedir, sizin haklarınız onun size bir lütfudur. İkincisi, yani Jelinek'in eski Cermen özgürlük anlayışına gönderme yaparak tötonik dediği anlayış ise tam tersini söyler. Sizin doğuştan gelen haklarınız devletten daha üstündür ve devletin gücünü ancak bu haklar sınırlar. Bu analizimizi Jelinek'in bize miras bıraktığı işte bu sarsıcı soruyla noktalıyoruz. Haklarınız devletin size bir hediyesi mi yoksa devletin sadece evet bu böyledir diye tanımak zorunda olduğu bir gerçek mi? Bu ayrımı anlamak sadece 18. yüzyıl tarihini değil, bugün verdiğimiz özgürlük mücadelelerini ve devletle kurduğumuz ilişkiyi anlamanın da ta kendisidir. Bu sorunun cevabı, inanın bana, yaşadığımız dünyanın temelini şekillendiriyor.